Bu bana... Bu da kuşlara. Ben çalışmaktan yorulunca bu kahveyle enerjim yerine gelecek, kuşlar uçmaktan yorulunca bu suyla serinleyip yollarına devam edecek. Susuz yazların sayısı artıyor maalesef. Son yıllarda özellikle yaz aylarında bunu yapmaya çalışıyorum. Su içmeye çalışan kuşların o güzel cıvıltılarını duymak ve hatta onları su içerken görmek de en az kahve kadar rahatlatıcı. Olur diye düşünüyordum ama kuşları bir türlü göremiyorum. Sabahtan kabı koyuyorum, gün boyunca iş güç derken akşama bir de bakıyorum su azalmış. Güzel, demek ki kabı koyduğum yeri keşfetmişler ve o suyu içiyorlar. Herhalde ben evde yokken geliyorlar ya da içeride başka şeylerle meşgulken. Çünkü onları bir türlü içerken göremiyorum. Cıvıltılarını duyuyorum, yani ses var ama görüntü yok. Günler günleri kovalıyor. Ha sabah geldiler, ha akşam gelecekler derken ben her gün kabın suyunu yenilemeye devam ediyorum. Ama bir türlü denk gelip de göremiyorum. Yahu nerede bu kuşlar? Bir gün kararımı veriyorum ve bilgisayarımı da yanıma alıp kabın tam karşısına geçerek beklemeye başlıyorum. İnat ettim, gelen olursa muhakkak göreceğim bu sefer. Bir yandan kahvemi yudumlarken bir yandan da çalışıyorum. Zaman hızla akıyor. Bir de bakmışım öğle yemeği vakti gelmiş. Derken o sırada bir kuş sesi duyuyorum. Hemen dikkatimi kesilip bakıyorum. Etrafta biraz dolanıyor. Konacak bir yer arıyor gibi. Sonra suya yanaşmadan uçup gidiyor. Neyse hemen pes etmiyorum tabii. İnat ettim çünkü illaki göreceğim onları o suyun başında. Bir yandan böyle işime odaklanmışken bir yandan da dikkatimden kaçmasın diye arada bir kaşımı kaldırıp bakıyorum. Etrafı kolaçan ediyorum. Yok. Akşam oluyor, hala ortada kuş yok. Herhalde şanssız bir gün diye düşünüyorum. Gerçi hava da çok sıcak ama belki başka yere gitmişlerdir. Neyse, ben de biraz temiz hava alayım diye şöyle bir dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorum. Döndüğümde bir de ne göreyim? Su bitmiş. Ama nasıl olur? Bu kuşlar görünmez değil ya. Kaşla göz arasında gelip içtiler de ben mi fark edemedim? Yoksa benim kaba baktığımı fark edince yanaşmıyorlar mı? Schrödinger'in bir kedisi vardı onun kafasını karıştıran. Benim de bu kuşlarla aklım fena halde karışık. Sesleri var, kendilerini görmüyorum ama su içilmiş gibi azalıyor. Kafamda deli sorular. Durun ya, ben neye tıkladım, ne izliyorum diye düşünmeyin. Yanlış videoyu tıklamadınız. Hala karanlık madde videosundayız. Havadan, sudan, kuşlardan bahsetsem de tüm bunların konumuzla bir alakası var. Hatta yudumladığım bu kahve bile bizi karanlık maddenin karanlık dünyasına götürecek. Karanlık maddenin karanlık dünyasını biraz erteleyelim ve senin erteleyip durduğun bir konuyu kısaca hatırlayalım. İngilizce öğrenmek. Evet, bu konu önemli çünkü İngilizce öğrenmek sadece kariyerinde ilerlemeni sağlamaz. Okuduğun haberleri, izlediğin filmleri, dünyaya bakış açını değiştirir. Ha bugün başlarım, ha yarın başlarım, ha çıkmaz ayın son çarşambası derken daha ne kadar erteleyeceksin? Artık Cambly ile buna bir son verme zamanı geldi. Üstelik önünde harika bir fırsat var. Bugüne kadar İngilizce konuşmaktan korkan, hiçbir zaman İngilizce konuşamayacağını düşünen binlerce Cambly kullanıcısı daha ilk dersten itibaren bu korkularına veda etti ve İngilizcelerini geliştirdi. Hem Cambly ve hem de Cambly Group ve Cambly Kids'te geçerli yılın en büyük indirimiyle ihtiyacını belirle ve artık akıcı bir şekilde İngilizce konuşmaya başla. Açıklamalar bölümünde bu kanala özel link ve indirim kodundan faydalanmak için saatini kur çünkü kampanya tam olarak 13 Mart 00.00'da başlıyor. İngilizceyi bu kez erteleme. Öğrenmek için harekete geç. Yıl 1933. İsviçreli astronom Fritz Zwicky galaksi kümelerini gözlüyor. Bakın galaksi demiyorum, galaksi kümeleri diyorum. Orada kütle çekimiyle birbirlerine bağlı halde bulunuyor bu galaksiler. O astronom da onların ne kadar hızlı hareket ettiğini bulmaya çalışıyor. Fakat hiç ummadığı tuhaf bir sonuçla karşılaşıyor. Koma kümesindeki galaksiler çok hızlı hareket ediyorlar. Öyle hızlı hareket ediyorlar ki kümenin kütlesi o galaksileri bir arada tutmaya yetecek kadar çok değil. Peki neden orada kalmaya devam ediyorlar bu galaksiler? Böyle bir durumda iki sonuca ulaşabiliriz gibi gözüküyor.
Eğer gerçekten de durum buysa aslında bu küme sabit bir yapı değil ve galaksiler alıp başlarını başka bir yere doğru gidecekler. Ama durum böyle değil gibi. O halde yüksek hızdan dolayı fırlayıp gitmelerine mani olan, oralarda bir yerlerde göremediğimiz bir kaynaktan gelen fazladan bir kütle çekim olmalı. Belki de galaksilere dair yaptığı kütle tahminleri yanlıştır. Tabii hemen bunu da hesaplıyor. Ama sonuç daha da şaşırtıcı. O galaksilerin orada dağılmadan durabilmeleri için gözlemi yapan astronomun hesabından 400 kat daha fazla kütlenin orada olması gerekiyor. Bu kadar büyük bir hesap hatası yapmadığını düşündüğünden haliyle Zwicky orada gözlemini yapamadığımız, ışık saçmayan bir şeyler olduğunu söylüyor. Belki de evrenin o bölgesinde, Koma kümesinde yolunda gitmeyen garip bir durum vardır, olamaz mı? Ya da Zwicky bir şeyleri farkında olmadan yanlış yapmıştır. Neticede bu hiç beklenmedik bir durum. Yani gördüğümüzden 400 kat fazlasının orada olduğunu iddia etmek. Üstelik bu öyle bir durum ki gezegenlerle, meteorlarla, sönük yıldızlarla hatta kara deliklerle açıklanabilecek bir miktarda değil. Yıldız oluşum modellerine ve diğer gözlemlere göre bu kayıp kütlenin kaynağını bildiğimiz cisimlerle açıklayamıyoruz. Derken bu gözlemlerin 3 yıl ardından 1936'da Sinclair Smith bu sefer başka bir galaksi kümesi olan Virgo kümesine bakıyor. Sonuç yine aynı. Orada da yıldızlarla, gezegenlerle ve kara deliklerle açıklanamayacak kadar çok fazla bir kütle varmış gibi duruyor. Göremediğimiz, kayıp bir kütle. İşte bundan 90 yıl kadar önce bir yandan evrenin oralarında bir şeylerin olması gerektiğini işaret eden kanıtlar bulunuyor. Bir yandan da evrenin buralarında, özellikle de bilim dünyasında soru işaretleri yükselmeye başlıyor. Madem iki farklı yerde gördüklerimizden kat kat fazla kayıp bir kütle var. Peki göremediklerimiz, yani bu kayıp madde nerede? Galaksi kümelerinde bunu görüyorsak galaksilerde de olması gerekmez mi? Çünkü bizim bildiğimiz maddenin çoğu galaksilerde, aralarındaki boşluklarda değil. O halde bir de galaksilere bakalım mı? Nereden başlayalım? Bizim komşudan, yani bize en yakın galaksi olan Andromeda'dan. 1939'da Horace Babcock işte bu amaçla oraya bakıyor. Daha önce bir kümedeki galaksilerin hızına bakılmıştı hatırlarsanız. Bu kez tek bir galaksinin kendi etrafındaki dönüş hızına bakılıyor. En başta ne düşünmüştük? Pek olası değildi ama belki de galaksi kümeleri aslında bir küme değil. Belki de dağılıp gidiyor, olamaz mı? Demiştik. İşte bunu test etmek için bir galaksiyi gözlemlemek çok akıllıca. Çünkü Andromeda gibi spiral galaksiler evrenin her yerinde aynı şekildeler. Demek ki bu şekillerini koruyorlar. Yani dağılıp gitmiyorlar. İşte o yüzden çok akıllıca bir test bu. Peki sonuç ne mi? Andromeda'nın dönme eğrisini, yani merkezden en ucuna kadar hangi hızlarda döndüğünü inceleyen Babcock, galaksinin olması gerekenden çok daha hızlı döndüğünü fark ediyor. Eğer Andromeda yapısal bütünlüğünü bir şekilde koruyabiliyorsa ve bu hızla dönebiliyorsa, orada onu bir arada tutan fazladan bir kütle çekim olmalı. Hayda, buyurun bakalım, galaksi kümelerinde bunu gördüğümüz yetmedi, bir de galaksilerin kendisinde de gözlemliyoruz. Hakikaten oralarda bir yerlerde öyle böyle değil, görebildiğimizden kat kat daha fazlası var gibi duruyor. Tabii geçmişte yapılan hesaplamalarda hata payı oldukça büyüktü ve o 400 kat gibi değerler epeyce bir düştü, fakat hala açıklanamayan kat kat fazla bir miktar var. Ben kahvemi şekersiz ve sütsüz içiyorum ama şu örnek uğruna bir seferliğine kullanacağım. Şimdi bu bardağın evren olduğunu düşünün. İçi neredeyse tamamen kahveyle dolu. İşte o kahve karanlık enerji. İleride bunu da ayrıca konuşuruz ama şimdi içine birazcık da krema, süt ekleyelim. İşte bu da karanlık madde, yani bu videoda konuştuğumuz konu. Son olarak içine bir tutam da şeker atalım. Madde dediğimiz şey var ya arkadaşlar, yani etrafımıza baktığımızda gördüğümüz her şeyi oluşturan o sıradan madde işte bu kadar. Binlerce yıldır insanlar evrene, yani bir fincan kahveye baktıklarında sadece içindeki o bir tutam şekere odaklandılar. Binlerce yıldır bilim sadece bu sıradan maddeyi inceledi. Ta ki yakın zamanlara kadar. Bugün evrenin madde yoğunluğuna dair hesaplamalar onun %70 kadarının karanlık enerjiden, %25 kadarının karanlık maddeden
ve yalnızca %5'inin de bildiğimiz, bizi oluşturan o sıradan maddeden oluştuğunu gösteriyor. Yani evrenin %95'i hala çok büyük bir gizem. İşte karanlık madde derken oradaki karanlık biraz bu gizemden, biraz da ışıkla herhangi bir etkileşime girmeyişinden geliyor. Klasik yöntemlerle yaptığımız astronomik keşiflerin neredeyse tamamını ışıkla olan etkileşimlerle bulduğumuz için karanlık maddeyi tespit etmek o kadar da kolay olmuyor. Anladınız mı şimdi en baştaki sorumu? Nerede bu kuşlar diye sormuştum ya. Size şimdi o kuşların nerede olduğunu söyleyeyim. Bizim komşunun bahçesindeki su çeşmesinde. Aslında benim koyduğum su kabını hiç fark etmemişler bile. Hatta ihtiyaçları da olmamış. Duyduğum sesler de meğer oradan geliyormuş. Suyu kim içti o zaman? Kimse. Evet, hiç kimse içmedi. Hava sıcak dedim ya, suyun buharlaşması için illa kaynaması gerekmiyor ki. Özellikle yaz sıcaklarında bir kap su çok hızlı buharlaşabilir. Akvaryumu olanlar ne demek istediğimi çok daha iyi bilirler. Çünkü buharlaşmadan dolayı özellikle yaz aylarında sürekli su takviyesi yapmak zorunda kalırlar. Peki benim nasıl da aklıma gelmez tüm bunlar? Tabii kuşlara çok fazla odaklandım. Diğer ihtimalleri gözden kaçırdım. Nereye varmaya çalıştığımı anlayabildiniz mi? Ya da soruyu şöyle soralım isterseniz. Bilim insanları varmak istediğimiz sonucu anlamış mıydı acaba? Hani birbirinden bağımsız gözlemlerle orada görünenden çok daha fazla bir kütle olması gerektiği sonucuna varmıştık ya. Ama burada önemli bir varsayımı gözden kaçırıyor olabiliriz. Yani suyun o kuşlar tarafından içilmiyor olabileceğini, belki de başka bir neden de bulunabileceğini düşünebiliriz. İşte o neden de kütle çekimin ta kendisi olabilir. Hatırlayın, gözlemler bize ne söylüyordu? O hızdaki kütleyi orada tutabilmek için fazlaca bir kütle çekim olmalı. Fazlaca bir kütle çekim varsa orada görmediğimiz karanlık bir kütle olmalı diye düşündük otomatik olarak. Çünkü Einstein'ın söyledikleri bizi böyle düşünmeye itti. Peki ya Einstein'ın genel göreliliği böylesine büyük ölçeklerde düzgün çalışmıyorsa? Yani ya sorun kütlede değil de kütle çekimdeyse? Ya hadi oradan canım, koskoca Einstein bu. Üstelik teorisinin de gayet iyi çalıştığını biliyoruz. Newton mekaniğindeki problemleri çözdü, birçok sırrı açığa çıkardı diyebilirsiniz. Fakat Einstein'ın genel göreliliği de zaten birebir aynı şekilde ortaya çıkmamış mıydı? Newton mekaniği belirli sınırlar dahilinde gayet iyi çalışıyordu. Hatta o kadar iyi ki hala birçok hesapta onu kullanabiliyoruz. Fakat buna rağmen bazı eksikleri de vardı. Örneğin Merkür'ün yörünge hareketini çok iyi açıklayamıyordu. Einstein bu problemleri yeni bir teoriyle, yani genel görelilikle çözdü. İyi de genel göreliliğin kusursuz olduğu izlenimine nasıl kapıldık? Onun da bir şeyleri açıklamakta eksik kalabileceği ihtimalini ne oldu da birdenbire eleyiverdik? Hep söylediğim gibi bilimi güçlü kılan şeylerden biri birbirinden bağımsız, hatta birbirinin yanlışlarını çözmeye çalışan beyinleri aynı problem üzerinde bir araya getirmesi. Bu keşifleri kim yaparsa yapsın, Newton'da olsa, Einstein'da olsa üzerinde uzun uzun düşünülür. Bilimsel metot böyle çalışır. O yüzden bilim dünyasında birileri elbette bu ihtimali de daha önce düşündü ve değerlendirdi. Fakat bu yaklaşım başlangıçta pek de itibar görmedi. Ta ki çok yakın bir zamana kadar. Günümüzde bu gizemli karanlık madde fikrine bir çözüm olarak iki büyük açıklama var. Ortada ya bir madde var ya da bir problem. Kütle çekimde bir problem. Birincisi hala kabul gören görüş. Bir karanlık madde, yani bunun bir parçacık olduğu yönünde. Fakat bu parçacığın tam olarak ne olduğu hakkında bir fikir birliği yok. Belirlenmiş birçok parçacık adayı var. Bu adaylar gerek büyük parçacık çarpıştırıcılarında ve gerekse diğer yüksek teknoloji dedektörlere sahip araçlarla sürekli gözlenmeye çalışılıyor. Yani yapılan bu gözlemler milyonlarca, hatta bazen milyarlarca dolarlara varabilen yatırımlar demek ve çoğunlukla büyük kurumların bir araya gelmesiyle ancak ortaklaşa yapılabiliyor. Gel gelelim, söz konusu parçacığı bulma yolundaki adımlar şu zamana kadar pek de olumlu bir sonuç vermedi. Yani karanlık madde parçacığını bulamadık. Uzun süre boyunca yapılan yatırımlar artık soru işaretlerini de giderek arttırmaya başladı. Elbette bilime, araştırma ve geliştirmeye yönelik yapılan bu yatırımlar sayesinde bir sürü başka şeyleri daha keşfediyoruz ama karanlık maddeye yatırım yapma konusundaki tartışmalar da giderek büyüyor diyebiliriz. İkinci büyük açıklama neydi? Kütle çekimde bir problem olabilir.
Bu durumda Einstein'ın genel göreliliğinin modifiye edilmesi gerekebilir ki o yüzden buna modifiye çekim yani modified gravity deniyor. Bu fikre göre aslında ortada gizemli bir madde falan yok. Fakat kütle çekim bu ölçeklerde genel göreliliğin öngördüğünden farklı davranıyor. Bunu da bir çemberle anlamaya çalışalım isterseniz. Newton'un tanımladığı bir çekim teorisi vardı. Belli ölçeklerde hala gayet güzel çalışıyor. Einstein gelip daha büyük bir çember tanımladı. İşte karanlık madde tartışmalarıyla ortaya çıkan bu yeni iddiaya göre Einstein'ın teorisini de kavrayan daha büyük bir çember var. Bunu koyduğumuz zaman gördüklerimizi karanlık bir madde ile açıklamaya ihtiyaç kalmayacak diyorlar. Şimdi karanlık maddeyi bir madde olarak açıklamaya çalışan birçok parçacık adayı olduğunu söylemiştim. Buna karşıt öne sürülen konuda da tabii ki bir sürü modifiye çekim teorileri var. Muhtemelen içlerinden birisi çoktan doğru ve öylece gözümüzün önünde duruyor. Fakat henüz bunu ispatlayacak gözlemleri gerçekleştiremedik. Unutmayın, Newton'un teorisi de eksikti fakat tanımladığı çemberde hala doğru ve doğru olmaya da devam edecek. Değişen tek şey bizim çemberimizin sınırları. Dolayısıyla gözlemlerimiz geliştikçe teorilerimiz de bunlarla birlikte genişliyor. Hadi bakalım ayıkla pirincin taşını. Bu karanlık madde problemine hem parçacık hem de modifiye çekim teorileri gibi iki ayrı açıklama olması yetmiyormuş gibi bunlar bir de kendi içlerinde de bölünüyorlar. Üstelik bununla da kalmıyorlar. Bilim insanları bu konuda sadece bilimsel görüş bağlamında ayrı düşmüş değiller. Arada ciddi tartışmalar, hatta deyim yerindeyse bazen kavgalar falan olabiliyor. Parçacık fiziği alanında yapılan bu deneyler büyük yatırımlar gerektirdiği için büyük grupların bir araya gelmesiyle mümkün olabiliyor demiştim sizlere. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Bir bilimsel çalışmada öyle çok da büyük bir katkınız olmasa bile ortağı olduğunuz için yayınlanan makalelerde otomatik olarak sizin de isminiz yer alıyor. Çalışan sayısı da fazla olduğu için o makale bol miktarda atıf alıyor. Yani adeta bir balinanın arkasından onun akıntısıyla yüzmek gibi bir durum oluşuyor. Karşıt görüşün peşine düşmek demek bir anlamda akıntıya karşı kürek çekmek demek. Çünkü çok daha karmaşık fizik ve matematik bilmeniz ve kullanmanız gerekiyor bu tür çalışmalarda. Dolayısıyla da bu okyanusta öyle küçük, yalnız bir balık gibi kalabiliyorsunuz. Balina ile yüzenler akademide çok hızlı bir şekilde yükselirken ne kadar iyi bir fizikçi olduğunuza bakılmaksızın okyanusta küçük bir balık olarak yapayalnız kalmak durumunda olabiliyorsunuz. Çünkü üniversitelerin aradığı biraz da bu, itibar meselesi. Yapılan üniversite sıralamaları akademisyenlerin aldığı atıflarla belirleniyor. Dolayısıyla bazen öncelik ne kadar iyi bir fizik yaptığınız değil, ne kadar çok atıf aldığınız olabiliyor. Şimdi siz genç bir akademisyen adayı olsaydınız, bir balinaya takılıp onun arkasında rahat rahat yüzüp akademide hızla yükselmek, geleceğinizi bir an önce garantilemek mi isterdiniz? Yoksa aklınızın bir köşesinde sırf doğru olabileceğini düşündüğünüz bir fikri kovalayıp işsiz kalma uğruna onu mu takip ederdiniz? Bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama da göstereyim ben şimdi size. Bugün bir doktora öğrencisi olsaydım Higgs parçacığını asla bulamazdım, diyor Peter Higgs. Düşünün, medyada Tanrı parçacığı adıyla epeyce bir manşet olmuştu onun bu keşfi ve zaten kendi ismini de verdiler ama bugün başlasaydım bulamazdım diyor. Çünkü hiçbir üniversite beni yeterince üretken görmezdi. Çalışacak bir pozisyon bulamazdım. Şimdi neden alternatif fikirlerin 10 yıllarca öyle kıyıda köşede kaldığını anlıyor musunuz? Yıllarca sadece karanlık madde fikrini duymamızın nedeni aslında bilimin sadece bunu düşünmesi değildi. Popüler olan, domine eden fikrin bu olmasıydı. Yoksa adını sanını duymadığımız ama alanında bir o kadar da iyi pek çok fizikçi var. Onlar çoktan diğer seçenekleri de düşündü ve hala da düşünmeye devam ediyorlar. Kuantum kütle çekim kuramı üzerinde çalışmalar yapan Sabina Hossenfelder bu durumu bir piramit zincirine benzetiyor ve parçacık fiziği camiasının aslında olmayan bazı parçacıkları aramaya sırf rant uğruna devam ettiklerini iddia ediyor. Bulamadıkları halde ısrarla aramaya devam etmelerini ve diğer alternatif seçeneklerin bunun altında ezilmesini de çok sert bir dille eleştiriyor.
Bakın daha geçen gün 4 Mart'ta Twitter'da yine birilerine saldırdı, blokladı. Tabii Twitter çok toksik bir ortam. İnsanı böyle acayip agresifleştirebiliyor. O yüzden kendisi de benzeri şekilde tepkilerle karşılaşabiliyor. Kimileri onun sırf kitap satmak için böyle söylemlerle çıka geldiğini söylüyor. Kimileri de gerçekleri saptırdığını iddia ediyor. Gördüğünüz gibi ortalık buralarda bile tam bir savaş alanı gibi. Karanlık madde kendisini arayanları da karanlığa çekmiş durumda. Kimin haklı olduğunu bize zaman gösterecek. Fakat kuşlara bıraktığım o suyun neden azaldığını düşünürken göremediğim kuşların içtiği ihtimali kadar buharlaşma ihtimalini de düşünmeseydim belki de günlerce öyle pencere önünde bekleyip her gün buharlaşan suyu yerine koymaya devam edecektim. Yine de kim bilir belki de gerçekten kuşlar içiyordu. Dedim ya bu kuşlar benim kafamı çok karıştırıyor diye. Neyse ben yine kendi evrenime, kendi içtiğim kahveye geri döneyim.